Beyaz hırkanın ikinci videosundan tekrar merhaba arkadaşlar. Birinci videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sağ ön bedeni örmüştüm. Burada sol ön bedenle sağ ön bedende arka kenar patını birleştirerek ikinci videoya başlıyorum. İlmek tutucuya almış olduğum ilmekleri tekrar şişime yerleştiriyorum. Burada bırakmış olduğum ipi iğneye geçiriyorum. Ters taraftan önce ipi sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasında yürüterek gizliyorum. İlmekleri şişe geçirdikten sonra ön bedenlerin ön tarafları birbirine bakacak şekilde şöyle karşılıklı getiriyorum. Ters taraftan örerek birleştireceğim. Üçüncü bir şiş alıyorum. Bu birleştirme işlemini tığla da yapabilirsiniz. Kenar ilmekle ikinci ilmeği birlikte alıyorum. Arka şişteki kenar ilmekle ikinci ilmeği birlikte alıyorum yine. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Ördüğüm ilmekleri serbest bıraktım. Daha sonra birer birer alarak örmeyi sürdürüyorum. Bu ilmekleri de serbest bıraktıktan sonra sağ şişimde 2 ilmek oldu. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip ilmek eksiltiyorum. Tekrar birer ilmek alarak örüyorum. İlmekleri serbest bırakıyorum. Sağ şişteki ilk ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçirip eksiltiyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri örüyorum. Her iki şişimde ikişer ilmek kaldı. Öndeki şişten 2 ilmek, arkadaki şişten de 2 ilmeği alıyorum. Hepsini birlikte düz örüyorum. Bu ilmeği de diğer ilmeğin üzerinden geçirip ilmekleri kapatıyorum. Bu şekilde. Daha sonra ipi kesiyorum. Kalan ilmeğin içinden geçirip sabitliyorum. Arka yaka bandını birleştirdim. Şimdi omuz dikişlerini de yapalım. Daha sonra kolları örmeye geçeceğiz. Renkli ipi söktükçe ortaya çıkan ilmekleri şişe geçiriyorum. İlmekleri şişe aktardıktan sonra sol ön bedenin yüzü arka bedenin sol tarafına bakacak şekilde şöyle karşılıklı getiriyorum şişleri. Kenarda bırakmış olduğum ipi kullanarak örerek birleştireceğim. Aynen burada yapmış olduğum gibi. İki ilmeği alıyorum önce. Her iki şişten birer ilmek aldım. Örüyorum. İlmekleri serbest bırakıyorum.
İkinci ilmekleri de örüp serbest bırakıyorum. Sağ şişimdeki ilk ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sırayla bu şekilde ilmekleri örüyorum. Şişteki ilmeğin üzerinden diğer ilmeği geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Son ilmekleri de örüyorum. Bir ilmek kaldı. Bu bir ilmeğin içerisinden ipi geçiriyorum. Sabitliyorum. Bu şekilde. Sağ omuz ilmeklerini şişlere yerleştirdim. Ters taraftan ön yüzleri birbirine bakacak şekilde birleştirdim. Yaka patının düz olmasına dikkat edelim. Aynen diğer omuz gibi ilmekleri örerek karşılıklı birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Arka yaka patını yakaya dikeceğim. İpimiz burada kalmıştı. Şu şekilde ilmekler arasından yürüterek lastik banda kadar ipi getiriyorum. Şu şekilde geldikten sonra dikmeye başlayacağım. Bu orta dikişi ayracın bulunduğu yere kadar getireceğim. Burası tam orta nokta, işaretledim. Dikmeye başlıyorum. Buradaki ilmeğe batıyorum. Üstteki ilmeğin içinden çıkıyorum. Kenar ilmekten sonraki ters ilmeği takip ediyorum. Bu ilmeğe batıp üstteki ilmeğin içinden çıkıyorum. Burada kenar ilmeklere batmıyorum delik oluşmaması için. Yanındaki ilmeklerin içine batarak devam edeceğim. Buraya batıyorum. Kenar ilmekten sonraki ilmeğe batıp çıkıyorum. Son battığım yere batıp üstteki ilmekten çıkıyorum. Burada da aynı şekilde son battığım yere batıyorum. İlmeğin içinden çıkıyorum. İpi çekerek toparlıyorum. Son battığım yere batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Bu şekilde. Tam orta noktaya geldim. Yakanın sağ tarafını diktim. Aynı şekilde devam ederek uç kısma kadar dikelim.
Yakanın diğer ucuna geldim. Yine kenar ilmeklerden önceki ilmeklere batıyorum. Dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde. İpi alt tarafa alıyorum. Arka tarafta sabitleyip gizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Arka yaka da bu şekilde dikildi. Şimdi buradaki artık ipleri sabitleyip ilmekler arasından yürüterek temizleyeceğim. Kolu örmeye başladım. 3,5 numaralı şişle İtalyan ilmek alma tekniğini uygulayarak 45 ilmek aldım. 8 sıra birebir lastik ördüm. Lastik örgüden sonra 12 sırada düz ördüm. Şimdi kenarlardan birer artış yapacağım. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Alt sıranın ipini sol şişimle arka taraftan batarak kaldırıyorum. İlmeğin ön kanadını alarak örüyorum. Bir ilmek sağ kenarda artırdım. Son 2 ilmek kalana kadar düz örerek devam ediyorum. Sol şişimde 2 ilmeğim kaldı. Ön taraftan sol şişimle alt sıranın ipine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Arka kanadını alarak ilmeği örüyorum. Bir düz ilmek ördükten sonra kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde 3 kez daha artış yapacağız. 11 sıra öreceğiz. 12. sırada ilmek artışları yapacağız. 3 kez daha ilmek artıralım. Kol için ilmek eksiltmeye gelince tekrar birlikte olacağız. Lastik örgünün üzerine toplam 56 sıra ördüm. Uzunluk olarak da yaklaşık 20 santimetre. Şişimdeki ilmek sayısı da 53 ilmek oldu. Her 12 sırada birer artış yaptım. 4 artış sağ taraftan, 4 artış da sol taraftan. Şimdi ilmek eksiltmeye başlıyorum. İlk kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek eksiltiyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Sol şişimde 5 ilmek kaldı. İlk 3 ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. İlk ikisini birlikte örüyorum arka kanatlarını alarak. Üçüncü ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek de sol kenarda eksilttim. Bir düz ilmek örüp kenar ilmeği örüyorum. İlk eksiltmeleri tamamladım. Şimdi 3 sıra örelim. İkinci kez ilmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. İlk eksiltmenin üzerine 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi ikinci kez eksiltme yapıyorum. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum.
Sıradaki 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek daha eksilttim. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sol şişimde 5 ilmek kaldı. İlk 3 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. 2 ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum. 3. ilmeği de üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek de bu tarafta eksilttim. Bir düz ilmek ördükten sonra kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi yine 3 sıra örüyoruz. Son eksiltmeleri yapacağız. 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi kol kenarlarından 3. ve son eksiltmeyi yapacağım. Aynı şekilde ilmekleri eksiltiyorum. İlk 3 ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmek eksilttim. Son 5 ilmeğe kadar devam ediyorum. Son 5 ilmek kaldı. İlk 3 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İlk ikisinin arka kanatlarını alarak düz örüyorum. 3. ilmeği de üzerinden aşırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Dönüşte bütün ilmekleri kapatacağız. Devam edelim. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Sıradaki ilmeği örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Toplam 40 ilmek eksilttim. Bu ilmekle 41 ilmek oluyor. Şimdi ipi kesiyorum. 41. ilmeğin içinden ipi geçirerek sabitliyorum. Kolun örme işlemini tamamladım. Aynı şekilde bir tane daha kol örelim. Daha sonra dikme işlemlerine geçeceğiz. Hırkayı dikmeye kollardan başlıyoruz. Önce sol kol evine dikeceğim. İlmekleri kapatmadan önce 41 ilmeğimiz vardı. Tam orta noktasını işaretledim. Ayracın sağ ve sol kenarlarında 20'şer ilmek bulunuyor. Yine kolun ilk ilmek eksiltmeye başladığımız sıranın altındaki kenar ilmeği bir ayraçla işaretledim. Kenar ilmeklerden dikiş yapacağız. Buraya kadar olan kenar ilmek sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar ilmek. Daha sonra üst tarafa dönüş yapacağız. Yine arka bedende de ilk kol evi ilmeklerini eksilttiğim sıranın altındaki kenar ilmeği işaretledim. Bu ilmekten sonra 6 kenar ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya bir ayraç yerleştiriyorum. Tam yerlerini işaretliyorum. Şimdi dikmeye başlayacağız. Aynı şekilde buradan da 6 kenar ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya bir ayraç yerleştiriyorum. İğneye ipi geçirdim. İlk olarak kolun işaretlemiş olduğum ilmeğine alttan batıyorum. Ayracı çıkartıyorum. Arka bedende de yine ilk ayracın bulunduğu ilmeğe alttan batıyorum. Ayracı çıkartıyorum. İpin ucunu tutuyorum. İki kenarı birleştirdim. Şimdi karşılıklı olarak kenar ilmekleri dikerek köşeye kadar devam edeceğim. Koldaki ilk battığım ilmeğe tekrar üstten batıyorum. İkinci kenar ilmeğin içinden çıkıyorum. Burada da aynı şekilde
ilk battığım ilmeğe üstten batıyorum. İkinci kenar ilmeğin içinden çıkıyorum. Köşeye kadar dikelim. İpi şu şekilde çekerek birleştiriyorum. Koldaki son kenar ilmeğe battım. Burada yine son kenar ilmeğe battım. Şimdi köşeyi döneceğiz. Ayracı çıkartıyorum. Son battığım yere batıyorum. Burada bu ilmeği takip ediyorum. Kesim yapmış olduğum ilmeği içinden çıkıyorum. Şimdi buradaki ilmek sayısını ve buradaki kenar ilmek sayısını sayıyorum denk gelmesi için. Burada dikerken ilmeklere batarak şu şekilde devam edeceğiz. Buradaki ilmek sayısı ayrıca kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek var. Buradaki kenar ilmek sayısını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aradaki fark 4 ilmek. Yani kol ilmekleri beden ilmeklerinden 4 fazla ayrıca kadar. O yüzden dikerken aralıklı olarak şöyle kenar ilmeklere batarken 4 kez içinden çıkarak buraya da batacağız. Buradan 4 ilmeği dikerken arada eşit aralıklarla 4 kez aralıklara da batarak dikeceğiz. O zaman tam denk gelecek. Başlıyorum dikmeye. Son kenar ilmeğe batıp üsttekinden çıkıyorum. Burada da son batmış olduğum ilmeğe batıp yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Şimdi kenar ilmeğin içinden çıkmadan önce buradan çıkarak ilk fazlalık ilmeği dikeceğim. 1 diyorum. Kenar ilmeğin içinden çıkıyorum. Şimdi yine aralıktan çıkacağım. İkinci fazlalık ilmeği dikeceğim. Yine aradan çıkıyorum. Üçüncü fazlalık ilmek. Bir fazlalık ilmeğimiz kaldı. Onu da diktiğimizde tam ayraçlar denk gelecek.
Şimdi aralıktan çıkıyorum yine. Buradan batıyorum. Tam ayracın olduğu yerden çıkıyorum. Burada da yine ayracın bulunduğu yerden çıktım. Tam ayraçlar denk geldi. Bu şekilde. Şimdi aynı şekilde bu köşeye kadar, bu ilmeğe kadar, buradan da bu ayraca kadar kaç kenar ilmek olduğunu sayacağız. Fazlalıkları gösterdiğim şekilde aralarda yedirerek köşeye kadar dikeceğiz. Aynı şekilde devam edelim. Köşeye kadar diktim. Devam ediyorum. Kenar ilmeklere batarak dikiyorum. Dönüş noktasına geldim. Şimdi buradan batıyorum. Ayracın bulunduğu ilmekten çıkıyorum. Ayracı da çıkartıyorum. Tekrar bu ilmeğe batıyorum. İlk kenar ilmeğin içinden çıkıyorum. Burası. Devam ediyorum. Kenar ilmekleri takip ediyorum. Burada ayracın bulunduğu ilmekten çıkıyorum. Yine burada da ilk ilmek eksilttiğim sıranın altındaki kenar ilmekte bitiriyorum. Tam denk geldi. Bu şekilde. Kol evine diktim. Şimdi burada ipi sabitleyip temizleyeceğim. Kenarlarda bırakmış olduğum ipleri kullanarak yan dikişleri ve kol dikişini çalışacağız. Arka bedeni başlarken ayırmış olduğum ipe iğneyi geçirdim. Sol ön bedenle arka bedeni birleştireceğim. Eğer burada fazla ip bırakmadıysanız ayrı bir ip alarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Sol ön bedenin ilk ilmeğine şu şekilde alttan batıyorum. İki ucu karşılıklı getirdim. Burada da yine ilk ilmeğe alttan batıyorum tekrar. Kenar ilmekleri takip ederek aynen üst tarafta diktiğim gibi dikmeye başlıyorum. Burada ilk kenar ilmeğe batıp üstteki ilmeğin içinden çıkıyorum. Burada da aynı şekilde
Daha sonra ipi çekerek ayarlıyorum. Bu şekilde dikelim. Kola kadar yan dikişi diktim. Son ilmekleri dikiyorum. Bu şekilde. Burada bitirebiliriz ama benim fazla ipim olduğu için koldan devam edeceğim. İp yetmediği zaman da buradaki ipi kullanıp diktiğim yere kadar geleceğim ama yeteceğini düşünüyorum. Sizler buradan başlayarak da kolu ayrı dikebilirsiniz. Bu şekilde ipiniz varsa devam da edebilirsiniz. Buraya geldikten sonra en son battığım yere tekrar batıyorum. Burada kol dikişini yaptığım dikişe de batıyorum delik oluşmaması için. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Burayı sıkıştırmış oldum. Şimdi son battığım yere tekrar batıyorum. Kenar ilmekleri takip ederek aşağı doğru iniyorum. Bu şekilde. Kol dikişinde aşağı kadar diktim. Son uç kısmını dikiyorum. Yine kenar ilmekleri takip ediyorum. Bu şekilde. Buradan bir kez daha tutturuyorum. Dikme işlemini tamamladım. Şimdi ipi sabitleyip bu içi boş kanalın içine çekeceğim. Aynı şekilde kenardaki ipi de kullanmadım. Onu da aynı şekilde temizleyeceğim. Burada önce ipi sabitliyorum. Buradan kanalın içine alıyorum, yürütüyorum şu şekilde. İpin fazlalığını kesiyorum. Burada kalan ipi de aynı şekilde iğneye geçirip temizliyorum. Bu şekilde. Sol kolu kol evine diktim. Devamında da yan dikişi ve kol altı dikişlerini tamamladım. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Dikme işlemi bittikten sonra buharlı ütüyle hırkaya değdirmeden üzerinden buhar tutup elimle düzeltip dikiş yerlerini yatıştıracağım. Son olarak da bu haroşa çizgilerin bulunduğu bölüme nakış işlemleri yapacağız ve düğmelerini dikeceğiz. Şimdi sağ tarafı da dikelim. Nakış yaparken tekrar birlikte olacağız. Hırkanın düğmelerini diktim, nakış işlemlerine başladım. Son bölümü de birlikte çalışacağız. Pamuklu bir ip kullanıyorum. İstediğiniz renk ve ip çeşidiyle kullanabilirsiniz ama ipin ince olmasına dikkat edin. Bu bölümde önce ipi sabitliyorum. Düğüm atıyorum. Sıkıca düğümledikten sonra fazlalık ipi kesiyorum.
Bu haroşa ilmeklerin kenarındaki düz ilmeklerin ortalarına batarak devam edeceğiz. Lastik örgünün hemen üzerindeki ilk düz ilmeğe batıyorum. Karşısında bu düz ilmeğin orta noktasına batıyorum. İkinci ilmeğin içinden şu şekilde çıkıyorum. İpi çekerken çok sıkıştırmayın arkadaşlar. Biraz gevşek kalsın, toplamasın. Tekrar tam karşısına buraya batıyorum. Haroşa dişlerden alttaki dişin altına batacağım. Buraya batıp hemen alttaki dişin altından çıkıyorum. İki paralel çizgi oluşturdum. Daha sonra ipi baş parmağımın altına alıyorum şu şekilde. Buradan iç kısmından ve iki paralel çizginin altından iğneyi çekiyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Buradan aynı yere batarak aşağı iğneyi alıyorum. Hemen bir üstteki sıradan çıkıyorum. Bu şekilde. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Şimdi tam karşısına batıyorum. Bir üst ilmekten çıkıyorum. Yine tam karşısına buraya batıyorum. Haroşa ilmeğin altından çıkıyorum. İpi baş parmağımın altına alıyorum şu şekilde. İki paralel çizginin altından geçiriyorum iğneyi. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Yine aynı yere batarak aşağı iniyorum. Buradaki bir üst ilmekten çıkıyorum. Tekrar buradan batıyorum. Bir üst ilmekten çıkıyorum. Haroşa ilmeğin altından ortadan çıkıyorum. Şu şekilde paralel çizgilerin altından iğneyi geçiriyorum. Şöyle tutarak iyice sıkıştırıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir üst ilmekten çıkıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Buraya kadar çalışalım. Son bir nakış kaldı. Yine aynı şekilde paralel iki çizgi oluşturuyorum. Ortadan çıkıyorum. İpi alt tarafa çekiyorum. Nakış işlemini tamamladım. Şimdi burada ipi sabitliyorum. Ucunu kesiyorum. Burada ip eklemiş olduğum bitiş ve başlangıç iplerini düğümlüyorum.
iplerin ucunu kesiyorum. Evet arkadaşlar, hırkanın bütün işlemlerini tamamladım. Düğmeleri dikildi, nakış işlemleri tamamlandı, kullanıma hazır hale geldi. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Çok şık, sade ve kullanışlı bir hırka oldu. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda, yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.